Zaman herkes için aynı mı akar? Aslında pek sayılmaz. Hadi gelin beynimizin zamanı nasıl esnetip büktüğüne, neden bazen su gibi akıp giderken bazen de bir türlü geçmek bilmediğine birlikte bakalım. Hepimiz bunu yaşamışızdır değil mi? Sıkıcı bir derste saniyeler geçmek bilmez ama en sevdiğiniz arkadaşlarınızla sohbet ederken saatler su gibi akıp gider. Saatin pili aynı. Peki bizim içimizdeki saat neden böyle farklı çalışıyor? İşte en bomba bilgi geliyor. Beynimizde tıkır tıkır işleyen bir saat falan yok. Yok öyle bir şey. Beynimiz zamanı pasif bir şekilde ölçmüyor. Tam tersine gelen bilgileri, duyguları, anıları alıp aktif bir şekilde bir zaman hissi yaratıyor. Yani zamanı ölçmüyor, resmen onu örüyor. Bilim insanları bu işi ikiye ayırmış. Bir olay bittikten sonra geriye dönüp baktığımızda vay be ne kadar uzun sürdü dediğimiz zaman var. Bir de hani o mikrodalganın başında beklerken bir türlü geçmeyen saniyeler var ya, işte o. Biz bugün ilkine, yani anılarımızın zamanını nasıl şekillendirdiğine odaklanacağız. Şimdi gelin bu süreci daha iyi anlamak için beynimizde zaman algımızı yöneten 4 tane ana kontrol düğmesi olduğunu hayal edelim. Aynen bir kumanda gibi. Bu düğmelerin her biri zamanın bize yavaş mı yoksa hızlı mı geldiğini doğrudan etkiliyor. İlk düğmemiz dikkat. Bu çok kritik. Bir deneyim sırasında ne kadar çok yeni ve yoğun bilgi işlerseniz beyniniz o anı kaydetmek için sanki daha fazla kare çekiyor. Daha fazla kare ne demek? Geriye dönüp baktığınızda daha uzun bir film, yani daha uzun bir zaman dilimi demek. Şaşırtıcı değil mi? Sıkıcı anların geçmek bilmemesinin sebebi beynimizin aslında boş durmaması. Dışarıdan bir uyaran almayınca kendi içine dönüp yüzlerce küçük düşünce, endişe ve plan arasında mekik dokuyor. İşte bu içsel gevezelik zaman algımızı esnetiyor. Oysa sevdiğiniz bir filme daldığınızda ne oluyor? O gevezelik susuyor ve zaman birden uçup gidiyor. İkinci düğmemiz duygu. Şöyle adrenalin dolu bir anı düşünün. Neredeyse kaza yapacağınız bir anı ya da çok heyecanlı bir haberi aldığınız o saniyeyi. Beynimiz o anlarda aman dikkat bu önemli deyip normalden çok daha fazla detayı kayda alıyor. Bu kadar yoğun kayıt da anın hafızamızda daha büyük bir yer kaplamasına, yani daha uzun sürmüş gibi gelmesine yol açıyor. Yani filmlerde gördüğümüz o meşhur ağır çekim sahneleri var ya, aslında beynimizin çalışma şeklinin bir yansıması. O an gerçekten yavaşlamıyor, sizin algınız saniyeye normalden çok daha fazla bilgi sığdıracak şekilde hızlanıyor. Üçüncü düğmemiz yenilik. Beynimiz rutinleri çok sever çünkü enerji tasarrufu sağlar. Ama bir sorun var. Rutin zaman algısını hızlandırıyor. Yeni bir yere gitmek, yeni bir şey öğrenmek gibi deneyimlerse beyni o otomatik pilottan çıkarıyor. Karşılaştığınız her yeni detay hafızanıza bir anı işareti bırakır. Ne kadar çok işaret, o kadar uzun hissedilen zaman. Buna tatil etkisi diyoruz. Tatilin ilk gününü düşünün. Her köşe, her sokak, her yediğiniz yemek yeni bir keşif. Beyin sürekli kayıtta. Ama birkaç gün sonra aynı kahveciye gitmeye, aynı yoldan sahile inmeye başlarsınız. Rutin devreye girer ve günler hızla akıp gitmeye başlar. Ve geldik en kritik, her şeyi birbirine bağlayan dördüncü düğmeye, hafıza. Sonuçta zaman algımız özellikle de geriye dönük olan tamamen hafızanın bir ürünü. Beynimiz bir günün ne kadar sürdüğünü hatırlamaya çalıştığında saate bakmıyor. O günle ilgili depoladığı belirgin anıların, yani işaretlerin sayısına bakıyor. Bakın bu slide aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta ne var? Uyan, işe git, çalış, uyu. Beyin bunu tek bir anı gibi paketler, geçer. Sağda ise ne var? Yeni bir kafe, bir arkadaşla buluşma, harika bir film. Her biri ayrı bir anı, ayrı bir çentik. Şimdi siz söyleyin, geriye dönüp bakınca hangi gün daha dolu ve daha uzun gelir? Peki bu anlattığımız 4 düğme teorisi gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin şimdi bazı yaygın deneyimlere ve bilimsel çalışmalara bakarak bu mekanizmaları daha net görelim. İşte size az önce bahsettiğimiz tatil etkisinin bilimsel kanıtı. Bir araştırmada tatildeki insanlara sormuşlar. Zaman ne kadar hızlı geçiyor? Sonuçlar çok net. Tatilin başında, yani yenilik faktörünün en yüksek olduğu dönemde zaman en yavaş algılanıyor. Rutin oturdukça zamanın geçiş hızı da artıyor. Ve geldik zaman algısıyla ilgili belki de en evrensel soruya. Çocukken yaz tatilleri bir ömür gibi gelirken, yetişkinlikte yıllar nasıl oluyor da su gibi akıp gidiyor? İşte öğrendiğimiz kavramlar bu soruyu mükemmel bir şekilde açıklıyor. Bakın, psikolog William James ta 1890'da durumu ne kadar güzel özetlemiş. Deneyimlerimiz rutine dönüştükçe hafızamızda daha az iz bırakıyor ve bu da koca bir yılın bile geriye dönüp bakıldığında boş ve kısa hissedilmesine neden oluyor. Yani
Yenilik ve hafıza düğmelerini kapattığımızda olan tam olarak bu. Bu grafik durumu çok net özetliyor. Çocukluk dönemi, ilk kez bisiklete binmek, ilkokul günü, ilk kez denizi görmek gibi sayısız ilk ile doludur. Her gün hafızaya kazanacak yeni anı işaretleriyle doludur. Yetişkinlikte ise bu ilklerin sayısı dramatik bir şekilde azalır ve hayatımız beynimizin daha az kayıt yaptığı rutinlerle dolar. Bir de işin matematiksel bir boyutu var ki bu da çok mantıklı. Düşünün, 10 yaşındaki bir çocuk için bir yıl, tüm hayatının %10'u demek. Kocaman bir dilim. Ama 50 yaşındaki biri içinse bir yıl o engin deneyim okyanusunda çok daha küçük bir damla gibi kalır. Bu da onun daha hızlı geçtiği hissine katkıda bulunur. Peki kaderimize boyun eğmek zorunda mıyız? Yılların giderek hızlanmasını çaresizce izleyecek miyiz? Hayır. Bu düğmelerin kontrolü bizde. Zaman algımızı bilinçli olarak yönetebiliriz. İşte hayatınızı daha dolu ve uzun hissettirmek için hemen bugün uygulayabileceğiniz 4 basit adım. Rutininizi kırarak yenilik düğmesine basın. Tek bir işe odaklanarak dikkat düğmesini açın. Gün sonunda olanları yazarak bilinçli olarak anı işaretleri yaratın. Ve bu anıları somut bir sembolle pekiştirin. Bunlar beyninize bugün önemliydi, kaydet demenin yollarıdır. Yani asıl mesele şu, zaman bizim dışımızda akan bir nehir değil, bizim içimizde beynimizin tuğlalarıyla inşa ettiğimiz bir yapı ve bu yapının mimarı da biziz. Otomatik pilotta geçen günler kısa, her ayrıntıyı farkındalıkla kaydettiğimiz günlerse uzun ve anlamlı hale geliyor. Buradan çıkarmanız gereken en önemli mesaj bu. Zaman algınızın kontrolünü elinize alabilirsiniz. Bugün rutininizi kıracak küçücük bir şey yapın ve gün sonunda o günü hatırlanır kılan 3 cümleyi yazın. Yarattığı farkı kendiniz görün.